Lou Andre Salom, 12 Şubat 1861 yılında St. Petersburg'da doğdu. Babası sert mizaçlı bir Rus generaldi. Bu durum Lou Salom'un yasak kural dinlemeyen, başına buyruk bir kadın olarak büyümesine engel olamadı. Salom, Zürih'te teoloji, felsefe ve sanat tarihi okudu. Entelektüel ve akıllı olmasının yanı sıra narsist ve feminist karakteriyle de bilinen güzel kadın, 1800'lerin ikinci yarısında hemen hemen tüm ünlü düşünürlerin kendine hayran bıraktı. Yakından tanıdığımız, okuduğumuz, bildiğimiz Nietzsche, Freud, Rilke gibi isimler ona karşı konulmaz bir aşk besledi. Hatta Nietzsche'nin sonradan kadınlardan nefret etme sebebi olarak da gösterilir. İşte dünyadaki ilk kadın psikanalist olma ünvanı taşıyan, 18. yüzyıl dahilerin hayatını etki eden Lou Andre Salom'un merak uyandıran hayatı. Lou Andre Salom, küçüklüğünden itibaren tüm dünya düzenini sorgulamaya başlamıştı. Hayatını doğmalardan sıyrılarak, kavramları yorumlayarak inşa etmesi gerektiğine inanıyordu. Yasa, kural veya geleneklerle ilgilenmedi. Başına buyruk davranmak en temel özelliği olmuştu. 1 yaşındayken yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle annesini Roma'ya taşımak durumunda kaldı. Alman yazar Mavi de von Meysenbug, Lou Salom'un annesinin yakın arkadaşıydı. Bu sebepten bir süre Roma'da onun evinde yaşadılar. O evde yaşadığı sıralar yazar Paul Rie ile tanıştı Salom. Paul, onun fikirlerine ve güzelliğine hayran olmuştu. Evlenmek istedi fakat genç kadın kabul etmedi. Lou Salom, dönemin çok ilerisinde bir özgürlük anlayışına sahipti. Kaldı ki o dönemler kadınların felsefe okuması alışagelmiş bir şey değildi. İzin dahi verilmiyordu. Fakat o verdiği savaşlardan galip çıkmasını bildi. Kendi özgürlüğünü elde eden bir kadın filozof oldu. Tanrı'nın var olmamasının imkansız olduğu kadar benim de böyle bir dogmaya inanmam imkansız sözü, Salom'un cesaretinin ne kadar ileri gidebileceğinin bir göstergesi olmuştu. 1882 yılının Mayıs ayında Friedrich Nietzsche ile tanıştı. Birlikte tüm toplumu, kültürü, dinleri tartışıyorlardı. Salom'un özgür ruhu, güzelliği, fikirlerin içinde aklını başından almıştı. Fakat tek tarafta kalacaktı bu aşk. Aşkına karşılık alamamak ve evlilik teklifinin reddedilmesi Nietzsche'yi derin acılara sürükledi. Onun derin acıları bugün okuduğumuz bazı muhteşem eserlere ilham kaynağı oldu. Irving Yalom'un Nietzsche ağladığında ve Lance Olson'un Nietzsche'nin Öpücükleri adlı romanları bunların bazılarıdır. Hangi yıldızlardan düşüp birbirimizi bulduk biz? Bu kadar düz bir cümlenin bu kadar karmaşık olmasına neden olan kadın. Bu sözler Nietzsche Ağladığında isimli kitapta bahsedilen Nietzsche'nin bu aşka dair duygularını açıklayan cümleleridir. Sonrasında Friedrich Andreas girdi hayatına. Lou Salom bu ilişkiden de kaçınıyordu. Fakat evlenmek durumunda kaldı. Çünkü Friedrich Andreas evlilik teklifinin reddedilmesi halinde intihar edeceğini söylemişti. Lou Salom evlilik süresince Friedrich ile hiç birlikte olmadı. Salom evliliğe rağmen 34 yaşına kadar bekaretini korudu. Ona göre bedenlerin değil, zihinlerin birlikteliği de esas olan. O birlik sağlanmadığı sürece bir şeyler yaşamak anlamsızdı. Fakat sadakati de benimsiyordu Salom. Ona göre sadakat ve evlilik, sevginin ancak azılı bir katil olabilirdi. Evliliği esasında da kocasının bilgisi dahilinde başkalarıyla flörtleşmeye devam etti. Kocasını sevmiyordu. Ancak onu intihar düşüncesinden vazgeçiremediği için de kendisine başka bir yol bırakmadığını düşünüyordu. Ve derken ünlü Alman şair Rilke girdi hayatına. Rainer Maria Rilke, narsist güzel Salom'un ilk aşık olduğu ve ilk birlikte olduğu erkek olmuştu. Rilke o zamanlar 20'li yaşlarının başındaydı. Salom ise 30'lu yaşlarının sonunu yaşıyordu. Lou Salom, tek gerçekliğim dediği Rilke'yi iç dünyasının tezahürü olan şu mükemmel satırlarla anlatıyordu. Sen bütün kuşkuların tam karşıtıydın. Dokunduğun, uzandığın ve gördüğün her şeyin var olduğuna tanıklık edendin. Dünya bulutlu görünüşünden sıyrıldı. Zavallı ilk şiirlerimin belirli özelliği olan o birlikte akış ve çözülüşten kurtuldum. Nesneler doğdular. Yavaş yavaş ve güçlükle öğrendim her şeyin nedenli yalan olduğunu. Ve olgunlaştım. Yalın şeyler söylemeyi öğrendim. Bütün bunlar, kendimi şekilsizlik içinde yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulduğum bir sırada, seni tanımak mutluluğuna erdiğim için oldu. Rilke de büyülenmiştir Lou Salom karşısında. Aklını bir kenara bırakmıştı tamamen. Genç adam daha erkeksi ve daha güçlü görünmek için Lou'nun öresini kabul ederek Rene olan adını Rainer olarak değiştirmeyi bile kabul etmişti. O da şu sözleri sarf ediyordu sevdiği kadın için. Senin sınırlarına, tozlu basit halde gelen güneş ışını, ruhunun parlak dalgasında 1000 kat berrak ve parlak oluyor. Benim berrak kaynağım. Dünyayı senden görmek istiyorum. Çünkü o zaman yalnızca seni görüyorum. Lou Andre Salom 50 yaşına geldiğinde psikolojiye ilgi duymaya başladı.
felsefe penceresinden çözmeye çalıştığı sorunlarına psikolojiyi bilimin de dahil ederek elini güçlendirmek istedi. 1911 yılının sonbaharında Weimar Psikoanalitik Kongresi'ne katıldı. Sigmund Freud ile yolları bir dönemde kesişir. Lou, Freud'a tanışmak istediğine dair mektuplar yazar. İlk mektupla başlayan süreç 25 yıl boyunca devam edecektir. Birbirlerinin zekasına ve görüşlerine aşk duyarlar. Freud onun birikimde olan şaşkınlığını gizleyemez ve korkunç bir zeka. Onun yanına yaklaşan herkes varlığının samimiyetinden ve uyumundan çok güçlü bir biçimde etkilenirdi. Kadınlara özgü zaaflarının hiçbirinin, hatta insani zaaflarının bile çoğunun onda bulunmadığını, yaşamı boyunca bunları aşmış olduğunu fark ederdi. Sözleriyle tarif eder Louis André Salomon. Kendi ideallerini yaratan, felsefe, teoloji, sanat eğitimlerine Freud tabanlı bir psikoloji temeli dağıtan Salomon, dünyadaki ilk psikanalist kadın olması pek şaşılacak bir şey olmalı aslında. Kendine ve yaşama dair inancını da Freud'a yazdığı şu sözlerle göstermişti. Önemli olan yaşama inancının aslen ve hayati olarak var olmasıdır ki bu hayatta kalmamız anlamına gelir. Louis André Salomon 76 yaşında öldüğünde Freud, ona duyduğum aşkı ve hayranlığı açıkça söylemiş olmayı isterdim diyerek büyük pişmanlığını dile getirmiştir. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.